Lovers TV'den herkese merhaba. Bugünkü konumuz diş implantları ile ilgili size bilgi vereceğiz. Evet, hem genç hem yetenekli bir diş hekimimiz var. Doktor Zafer Bey. Şimdi Zafer Bey bize implantlarla ilgili bütün süreçleri tek tek bahsedeceğiz. Zafer hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Gayet şıksın. Teşekkür ederim. Evet. Bazen çalışırken tabii kıyafetler olunca böyle giyinemiyorsun haliyle. Ben de cerrahide giyinemiyorum tabii. Şimdi aslında günümüzün en çok uygulanan tedavi yöntemlerinden biri ki Türkiye bu konuda gerçekten de diş konusunda önde gelen ülkelerden biri haline gelmeye başladı. Turizmde de öyle oldu. İmplant kelimesi evet korkutucu gelebiliyor bazen. Hani sonuçta bir uygulama, oraya bir uzun da olsa bir işte bir cerrahi bir uygulama oluyor. Peki bu süreç gerçekten korkutucu mu? Bir de neden implant yapıyoruz? İmplantlar eksik diş köklerini yerine koymak için yaptığımız tedaviler. Süreç korkutucu değil. Bazı hastalarda süreç zor oluyor. O da alt üst tüm dişlerini kaybetmiş hastalarda. Evet. 12-14 tane implant yerleştiriyoruz. Bütün ağzında dikişler oluyor. O esnada hastanın bir hafta postop dinlenmesi lazım. Mesela sizin yaptığınız ameliyatlarda da hasta dinleniyor, postop iyileşiyor ama insanın beslenmesi lazım. Ameliyatlı bölgeden beslenmeye çalıştığı için yani alt üst tüm ağız yaptığımız hastalarda birkaç gün zor geçebiliyor. O da iyileşmeden dolayı. Ama tek diş eksikliklerinde veya sadece sağ alt, sol üst gibi bir grubu tedavi ettiğimizde hiç endişe edecek bir şey yok. Günlük hayatlarına normal devam ediyorlar. Önceden köprüler yapılıyordu. Bir dişleri birbirine bağlama köprüleri vardı. Tabii onlar daha problemli oluyordu. Hani şeyde zaten o esnada implant son dönemlerde bayağı uzun süredir daha doğrusu tedavi olarak uygulanıyor zaten. Şimdi yeni teknolojilerle beraber bu daha da üst seviyelere falan taşındı. Peki var, bu süreç nasıl ilerliyor? Hastalar bu süreçten ne kazanıyor? Hani bu tedavi süreci işte ilerleme sürecinde ve bu özellikle haftalık olarak bir dediğim gibi beklemesi gerekiyor. Sonraki süreç ne bekliyor hastayı ve biz bu süreçte ne kazanıyoruz sonunda? Tabii anlatayım hocam. Yine bir tam dişsizlik üzerinden gideyim. Alt üst dişleri olmayan bir hastanın çiğneme fonksiyonları azalmış oluyor. Çiğneme kasları zayıflıyor. Normalde çiğnemesi gerekirken, öğütmesi gerekirken bunları yerine getiremiyor oluyor. Hastanın bir kere kazanımı daha iyi, daha kaliteli yemek yiyebiliyor olacak. Alt yüz yüksekliği düşmüş oluyor, daha yaşlı bir ifade geliyor. Tam dişsizlikler bunları kazanıyor. Hem iyi bir fonksiyon hem de iyi bir estetik sağlanmış oluyor. Belli grupta dişleri eksik olan hastalarda da mesela hasta sadece sağ tarafıyla yemek yiyor. Sol tarafındaki dişleri yok. Hep sağ ile yemek yediği için ekleminde problem oluyor. Yüzünün bir tarafındaki kaslar belirginleşiyor, diğer tarafı çöküyor, asimetriler oluyor. İyi bir çiğneme fonksiyonu kazandırmak asıl amacımız. İşte bu tam dişsizlik bazen, bazen küçük dişsizlikler. Şimdi ben de yüz germe ameliyatları yapıyorum. Yüz germe yaparken eğer kişinin dişi yoksa o tarafta asimetrik gözüküyor. Ameliyatı yapıyoruz mesela. Evet ya bu taraf dişi eksik çünkü orası biraz daha çökük gözükebiliyor. Aslında bu bir bütün. Hani ilk önce dişlerini yaptırıp yüz estetiği olsa bu kişiler en azından yüz şekli daha çok ortaya çıkacak. Asimetriler işte minimuma inmiş olacak. Dolayısıyla diş eksiği olanları da yüz germe yapınca bizim de böyle sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Bazen burada kombine çalışabiliyoruz. Hani işte dişi yapılsın, olsun, sonra gelsin yüz olsun ve sonuç daha da mükemmel gözüksün diye. Hem dişler estetik hem de yüz estetik diye. Şimdi benim de burada aslında bilmediğim şeyler var. Mesela All-on-4 ve All-on-6 diye bir var. Tedavi var, yöntemi var. Bunlar nedir? Ben de öğrenmek istiyorum. Buradan bizi izleyenler de öğrensinler. Tabii ki. 4 implant, yani hepsi 4 implant, hepsi 6 implant gibi özetleyebiliriz. Tam dişsiz hastalarda uygulanıyor yine. Üst çeneye 4 tane implant yerleştiriyoruz. Eğer kemik yeterli değilse 4 taneyle yapıyoruz. Maksiller sinüs aşağı doğru uzamış olabiliyor. Arka bölgelere implant yerleştiremiyoruz. İdeali 6 tane implantla yapabiliyor olmak. İşte All-on-6. Ama eğer sinüsler sarkmışsa ve ileri cerrahiler yapmak istemiyorsak açılı yerleştiriyoruz. Özel bir konsepti var. 4 implantın üzerine 12 tane dişi vidalayarak yerleştiriyoruz. Tam dişsizliğin bir alternatif çözümü. Bir çözümü. Evet. Peki burada ideal olan 4 mü 6 mı? Kemik varsa 6. Hastanın yaşı ileride, kemik yok, maksiller sinüs inmiş, uzun yıllardır dişsiz.
İleri cerrahilerle zorlamak istemiyorsak 4 taneyi de o da ideal bir tedavi. Şimdi ben de burada maksilofasyal travmalar, hani yüz kemikleriyle ilgili falan çok ameliyatlar falan yaptım şeyde. Burada önemli olan dişinizi kaybettiğiniz zaman hemen diş yaptırmanız. Evet. İmplant olabilir, başka bir şey. Eğer uzun süre beklerseniz kemiğin üzerinde baskı olmadığı için kemik erimesi de oluyor. Dolayısıyla bu kemik erimesiyle beraber implantları yerleştirmek de çok zor. Evet. O süreç başka greftler konuyor, işte başka yöntemler yapıyor. Bu uzun bir süreç işliyor. O yüzden mümkünse dişinizi kaybettiğiniz anda dişinizi yaptırmanız, uzun süre kalmamanız bu süreçte. Bu da alt bilgi olarak. Evet, iyi oldu. Geçelim. Peki implantların süresi nedir? Tekrar değiştirmek gerekir mi? İmplantların belli bir süresi yok. Bunlar biyouyumlu malzemeler ve ömür boyu demek yanlış. Çünkü hiçbir şey ömür boyu kalmıyor. Ama 3 yıl sonra mutlaka değişecek, 5 yıl sonra değişecek gibi bir süreci yok. Burada hastanın sistemik hastalıkları olacak mı, hasta iyi bakım sağlayacak mı? Yani kendi doğal dişlerimizde bile ömür boyu diye bir şey yok. İnsanlar çektiriyor. Eğer iyi bakarsa, düzenli kontrollere gelirse 15-20 yıl gibi bir süreç var. 15-20 yılda neden değişmesi gerekebiliyor? İnsan yaşlanıyor, diş eti çekiliyor, kemiği eriyor, orada işte boşluklar oluyor, gıda sıkışması oluyor. O zaman bazen sadece dişini değiştiriyoruz, bazen de implantıyla birlikte dişini değiştirebiliyoruz. Yaşla beraber maalesef yaşlanma sürecinde yüzün kemikleri, dokular hepsi eriyor. Keşke olmasa. Belki geç kalsak ama öyle bir durum yok. Bir de süreç var. Şimdi bizim yurt dışı hastalarımız geliyorlar. Evet. Yani bu işlemleri yapıyoruz. Hasta geliyor, diyor ki işte benim bir hafta zamanım var diyor. Bir hafta zamanda bu işlemler yapılabilir mi? Yoksa bunu bir zamana yayıp hastalara işte git gel kısmında nasıl bir protokol? Özellikle yurt dışı hasta için söyleyeyim bunu. Çünkü Türk hasta burada zaten istediği zaman gelip gidebiliyor ama yurt dışı biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Bu süreci nasıl yönetiyorsun? Üç tasarım uygulamalarında bir hafta yeterli olur diye konuşmuştuk. İmplant hastalarında da bizde geldiğinde iki ziyarette gelmeleri lazım. İlk ziyaretin 4 gün olması yeterli. Birinci gün kontrollerimizi ameliyatı yapıyoruz. İkinci günde yaranın kapandığını görmek istiyorum. Postop şiştiğini kontrol etmek istiyorum. Kontrolleri yapıp içimizi rahat göndermek istiyorum hastaya. Üçüncü ya da dördüncü gün ülkesine dönüyor. Dikişlerini eriyen dikiş atabiliyoruz veya orada alınan dikişler olabiliyor. Burası cerrahi kısmı. İmplantı yerleştirdikten sonra 3 ya da 6 ay arası bekliyoruz. Genellikle 3 ay ama greft uygulamaları falan yaptıysak 6 ay bekliyoruz. 3 ay sonra ikinci ziyarete geliyor hasta. Burada da 1 hafta 10 gün kalmasını istiyoruz. Diş etine uygun başlıklar takıyoruz, ölçüler alıyoruz, dişlerini provalarını yapıyoruz. Sonra final dişini teslim ediyoruz. Yani tüm ağzı implantlarla tedavi etmek 2 ziyaret, işte birincisi 4 gün, ikincisi 7-10 gün yeterli oluyor. Ben de merak ettiğim için soruyorum. Şimdi burada implantı taktık. Hasta sadece implantla mı kalıyor? Orada geçici bir diş falan bir şey kullanıyor muyuz? Burada da yine hastaya bağlı değişiyor. Bazen sadece implantlarla gönderiyoruz, boş. Zaten hasta geldiğinde de ağzı boş durumda ve alışmış durumda. Bazı hastalar bunu tolere ediyor. Bazı hastalarda birkaç sebepten ötürü mesela dişlerin hepsini çekiyoruz ve hasta aslında dişli geldi ve dişsiz gidecek. Orada işte bana diş yapılamaz mı? Ben dişsiz durmak istemiyorum. Senelerdir dişsiz olan hastadan farklı. Bu hasta diş istiyor çünkü dişli haline alışık. Orada da eğer kemikte yeterli kuvveti alabiliyorsak, o yeni yaptığımız implantların bir yükü taşıyabileceğini düşünüyorsak sabit geçici dişler yapabiliyoruz ya da hareketli geçici dişler yapabiliyoruz. Evet, güzel. En azından o süreci öyle atlatıyorlar yani süreç olarak. Peki bir de şey var, erken yükleme protokolü diye bir protokol varmış galiba. Evet. Bu bahsettiğimin açacağım şimdi hocam. Yani bu erken yükleme hızlı olsun diye mi yapıyor? Bu erken bir an önce bunu yapalım mı? Yoksa başka bir protokol mü bu? İmplantların üzerine dişlerin yerleştirilmesi 3 ay sonra aslında az önce söylediğim. Ama erken yükleme ameliyattan 48 saat sonra hemen dişleri yerleştirdiğimiz protokol. Yeteri kadar implant yerleştirebildiysek, yeterli kemiği varsa, istediğimiz dayanıklılığı alıyorsak, çünkü hasta o geçici dişlerle yemek yiyecek. O mikrotravmalar implantların bağlanmasına engel olabilir. Yeteri kadar sıkıştırabildiysem ameliyatta onun kontrolünü yapıyorum. Hemen 2 gün içerisinde dişlerini yerleştiriyoruz. Bu da avantajlı oluyor. Hastanın dikey boyutu kaybolmuyor. Hastanın rahat ettiği pozisyonda
Ameliyat öncesi bunun bir ölçümünü yapıyoruz. Sonrasında aynı ölçülerde dişleri yerleştiriyoruz. Hasta daha konforlu geçiriyor. Daha sonra daimi dişlerini yapmak da benim için kolay oluyor. Hasta için kolay oluyor. O yüzden eğer hasta kemik buna uygunsa erken yükleme yapmayı seviyorum. Tamam. O zaman erken yükleme yapma yükleme tamamen doktorun şeyine bağlı. Oradaki kemiği değerlendirmesine Evet. bağlı. Hani ben gelip erken yükleme kaplama istesem hayır. Evet. İlk önce bakacaksın, implantı yerleştireceksin. Evet, senin kemiklerin ve implant buna göre uygundur. Erken yükleme protokolü neyse. Erken olarak bu işlem bitebilir. Evet. Aslında ideali bu. Herkesin isteyeceği budur ama burada önemli olan sizin isteğiniz değil. O sizi değerlendiren doktorun tecrübesine, o kemiğin yapısına göre değerlendirmesine bırakmak gerekiyor. Özellikle implantlarda bir yaş sınırımız var mı? Hani belli bir yaştan sonra yapılamaz, belli bir yaştan sonra yapılabilir diyebileceğimiz bir yaş sınırı var mı? Yoksa her yaşta yapılabiliyor mu? Her yaşta yapılabiliyor. Yeter ki kemik olsun. Ve sistemik rahatsızlıklar olmasın. Bahsettiğim mesela radyoterapi almamış olmalı. Çünkü kemik iyileşmesi bozulacak. Evet. Kemikte nekrozlar olabilir. Bazı kriterler var. O kriterlere uyuyorsa hasta her yaşta yapılabilir. Benim en yaşlı yaptığım hasta 88 yaşındaydı. Maşallah. Bunu bir egal ettik. 3 hafta önce 92 yaşında bir hasta yaptı. İnsanların yaşam süresi uzuyor ve 92 şu anda. Ya bence zaten şimdi yemek kısmı herkes için çok çok önemlidir bu arada ama ileri yaşta özellikle yemek yiyemeyen, yemeği tolere edemeyen kişilerin düşkünlüğü bir anda oluyor. Yani o enerjiyi almadıkları anda bir an düşkünlük. O yüzden ne kadar bu rahat yemek yediler, onu tolere ettiler, o kadar aslında hayat şeyleri nedir ona kaliteleri falan artmış oluyor. Bunlar da önemli. Yapılabiliyorsa süper. Beslenme çok önemli. Yani geriatrik hastalarda tabii, iyi beslenebiliyor olması. Ya biz tolere ediyoruz mesela. Ben işte bir süre beslenmem ama işte yaşlı hastam bir günde, 2 günde ben düşkünlük ortaya çıkarıyor. Peki bir de cerrahi guide nedir? Bir de bundan bahsedebilir miyiz? Mesela cerrahi guide nedir? Ne işe yarar cerrahi guide? Ameliyat öncesi bir tomografi alıyoruz. Evet. Tomografi üzerinden 3 boyutlu olarak implantları nereye yerleştireceğimizi planlıyoruz. Tamam. Ve implantların ölçülerine göre bir ameliyat rehberi yerleştiriyoruz. Ameliyatta ben onu damağa vidalıyorum. Cerrahi guide'ın avantajı şu, hiç flap kaldırmıyoruz, kemiği açmıyoruz, daha az travmatize ediyoruz, postop'u daha rahat geçmiş oluyor. Ve öncesinde bilgisayarda planladığımız için en ideal pozisyonlarda yerleştiriyoruz. Tabii ameliyat sırasında guide'sız yaptığımızda da en idealini yapmaya çalışıyoruz ama elimizle gözümüzle ayarlıyoruz. Ama orada bilgisayarda daha milimetrik ayarlayabiliyoruz. Guide damağa vidalanıyor 4-6 tane mini vidayla. Sonra implantları yerleştireceğim boşluklar belli oluyor. O deliklerden çalışıp implantları yerleştiriyorum. Sonra guide'ı çıkarıyorum. Bunun bir avantajı daha var. İmplantların pozisyonu önceden belli olduğu için geçici dişlerini de hazırlamış oluyoruz. Ameliyat bitiminde dikişi olmayan, kanaması olmayan dişleri takılmış şekilde çıkmış oluyor. Çok hızlı bir protokol yani. Evet, çok iyi bir protokol. Bak bunu tuttum ben. Peki hangi durumlarda uygulanabilir? Hani peki her hasta için uygun mu? Yoksa uygulandığı özel bir protokol var mı bunun? Özel hasta var mı? Tam dişsiz olmalı, kemiği iyileşmiş olmalı ve iyi bir kemiği olmalı. Yani bunlar varsa ben bunu yapabiliyorum. Bunda ancak tomografide görüyoruz. Yani gördüğümüz zaman evet bu uygundur değildir. Aslında o da tomografi sonucu bize bu konuda bilgi veriyor. Aynen. Süper yani. Peki bunlardaki şimdi diğerlerine göre avantaj dedik ama dezavantaj bir şey var mı diğer uygulamalara göre? Hiçbir dezavantaj yok. Yani avantajı erken sürede hemen bir ön dişine karışıyor. Herhangi bir dezavantajı falan hiçbir bir şey. Yok. Keşke herkese bunu yapabilsek. Benim için de çok kontrollü ve rahat oluyor. Peki geleneksel dediğimiz hani önceden işte bu tomografi olmadığı dönemdekilere göre avantajı galiba erken kapama, yani erken tedavi süreci. İdeal pozisyonda yerleştirmek, dişleri aynı anda yerleştirmek ve flap kaldırmıyoruz, dikiş atmıyoruz. İyileşme süreci de daha hızlı oluyor. Postop şikayetler de azalıyor. Dijital planlama dediğimiz cerrahinin hangi aşamasında bize geliyor? Başlangıç aşamasında. Az önce bahsettiğimiz o tomografiyi okuyup implantları yerleştirmek, implantların pozisyonuna göre dişleri planlamak. Bunlar hep dijital diş hekimliğinin bize kattığı şeyler oldu.
Valla çok güzel anlattım. Hem eski yöntemlerden bahsettik, o cerrahi yöntemlerden bahsettik, uygun hastalar için yapılabilme protokolleri. Hem yeni yöntem, işte cerrahi guide'lı yöntemlerden bahsettik. Bence benim tercihim ikisinden hangisi diye sorarsak, cerrahi guide, hani ne kadar hızlı bir süreçte iyileştim o süreci tercih ederim. Evet. Ama tabii burada önemli olan senin hem tecrüben hem de o hastaya yaklaşımın, yani senin uygunsa bu işi yapmak. Zaten bizim doktorluk şeyimiz de burada ortaya çıkıyor. Evet. Şimdi herkes her şeyi isteyebilir ama uygun değilse yapılmaz. Ben hastalarımı öyle yapıyorum, sen de öyle yapıyorsun. Yani senin için uygundur değildir, en iyi protokolü belirlemek lazım. Valla Zafer'cim, yani gayet güzel anlattın bu protokollerden. Ben özellikle burada bahsettiğim süre bizim için çok önemli. Çünkü sonuçta bu süreçtir. Yani elimizde sihirli çubuk yok, dokunalım yarın Kesinlikle. her şey iyileşsin, normal olsun. Bunu emin olun hani Biz doktorlar olarak biz de isteriz. Hani olsun, yarın olsun, bitsin diye, ama öyle bir durum var. Sonuçta bir süre lazım bunun için. Önemli olan o süreden sonra ne kadar uzun kullandınız? 20 yıl gibi bir süremiz var ortalama. Eğer iyi bakarsanız, kontrol düzgün giderseniz. Ağzına sağlık diyorum. Peki Teşekkür ederim. eklemek istediğim bir şey var mı bu süreçte? Yani hepsini anlattık aslında. Gayet de güzel anlattın. Hastalar implantların üretildiği ülkeye sadece bunlar konuşuyor. Çünkü birçok klinik implant markaları üzerinden konuşuyor. İşte şu malı, bu malı, oranın malı. Ama sadece ülke ismi bir implant markasını tercih etmek için yeterli değil. Evet. İnsanların implantla ilgili bilgilendirilirken implant markaları üzerinden bilgilendirilmesini sevmiyorum. İyi bir marka, kötü bir doktorun elinde hiçbir anlamı yok. Veya orta segment bir implant, iyi bir cerrahın elinde iyi sonuçlar elde edilebilir. Yani insanların markalara değil de tedavi sürecine, doktoruna güvenine, neler yaşayacağını, bunlara odaklanması gerekiyor. Ellerinde bir kağıt, insanlar şu marka, bu marka, şu fiyat. Sadece fiyat ve ülkeyle ilerleyen bir süreç değil bu. Cerrahisi olan, dişleri olan, estetiği olan tamamını değerlendirmek lazım süreçte. Ya, çok güzel değindin. Gerçekten o süreç öyle. Bu da zaten bu işleri iyi yapan, eli iyi olan, hani bu görüşü iyi olan birisi zaten size tutup da kullanılacak marka ürünü kullanmaz zaten. O ki kendine yakıştırmaz zaten. Aynen. Hani dolayısıyla ben Zafer'in öyle tecrübesine, genç olduğuna bakmayın. Yani gayet tecrübeli bu arada. Teşekkür ederim. Geçen gün benim dişlerimi temizledi. Yani 5-10 dakikada falan süreç. Hem hızlı hem ağrısız. Bu arada dişimi de yaptı yani. Eline sağlık. Dolgunuzda problem var mı bu arada? Yok yani eline sağlık. Gayet güzel oldu. Zafer'cim, teşekkür ediyorum bilgiler Rica için. ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok bilgilendirici oldu. Ben de çok şey öğrenmiş oldum bu bölümde. Yine Lavuz TV'de bir programın daha sonuna geldik. Evet, implantlarla ilgili merak ettiğiniz aslında bütün süreçleri sormuş oldum diye düşünüyorum. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa video altına yorum yapabilirsiniz. Sonraki süreçte tekrar bu sorularla ilgili bir video çeker, gerekli açıklamalar yaparız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.